Yani aslında korkutucu bir yer ama bir yandan da sizi içine çeken bir yer. Yani girmek istiyorsunuz bir çatlağa. Yani bilmiyorum, ben istiyorum. Yani niye istemeyeyim? Buzulun üstündeyiz şu anda. Biraz soğuk geliyor alttan ama. Oyunculuk sergileyemiyorsunuz. Bunu tekrar yapalım, bunu tekrar çekelim gibi bir şey yok. Bu anlamda her şey çok gerçek. Kurgu ya da yalan olan, mizansen olan hiçbir şey yok. Çekimin sonuna doğru artık ellerimi hissetmiyordum. Vücudum titriyordu. İnanılmaz üşümüştüm. Aslında projeyi gerçekleştirme amacımız uzun zamandır bireysel olarak dikkat çektiğimiz bir konuya bir de topluca değinebilmekti. Bir farkındalık çalışması oluşturmaktı. O konuda küresel ısınma. Bu yolculukta 3000 kilometreden fazla yol yaptık. Kimle konuşursak herkesin ağzında aynı konu var. İklimlerin değişmesi. 58 yaşındayım. Benden öncekilerin hikayelerini biliyorum. İlk kez bizim köyler bu kış kar yağmadı. Ve hissedilir derecede bir şey var. İklim değişikliği söz konusu. Eskiden daha çok yağış, daha çok bitki çeşitliliği varken yaban hayatının da eksildiğini görüyoruz. Havada da çok sıcak, aşırı bir şekilde sıcak olduğu, aşırı bir şekilde de soğuduğunu görüyorsun. Bizim çocukluğumuzda metrelerle kar yağıyor. Ama son 20 yıldır kar yağışı gittikçe azaldı. 2015 yılından önce sularımız vardı, normal sularımız vardı. 3 yıldır, 2015 yılından beri 2 ay, 3 ay dinlenme yapıyor suyumuz. Ondan önce kesilmiyordu. Ben 69 yaşındayım ama bu zamana kadar böyle bir sıcak görmedik. Bu yolculuğu da Toyota'nın desteğiyle bize vermiş olduğu araçlarla gerçekleştirdik. Toyota ile çalışmış olmak da önemliydi bu projede. Çünkü geliştirdiği teknolojiler sayesinde artık hibrit araçlara geçiş yapmayı öngörüyor. Bu da fosil yakıtlar nedeniyle oluşan hava kirliliği için yapılabilecek en önemli çalışmalardan bir tanesi. Projenin etkisi ve anlamı çok büyük, evet, ama onun dışında orada olmak çok güzel ve keyifliydi. Rize'de en başta yukarı Kavrun Yaylası'na gittik. Orada araçlarımızı bırakıp yaklaşık 5 saatlik bir yürümeyle Mezovit Yaylası'na çıktık. Yukarı götürücü malzemeler, işte yemekler, kamp malzemeleri, tırmanış malzemeleri ve çekim ekipmanları, bunlar çok fazla ağırlık yapıyordu. İlk başta planımız Kavrun Yaylası'na araçları bıraktıktan sonra yukarıya ekipmanlarımızın büyük bir kısmını, en azından ağır olanlarını oradaki katırlar aracılığıyla çıkarmaktı. Bir sürprizle karşılaştık. Kavrun Yaylası'nda katır yoktu. Nereye çıkacaksın? Mezovita. Ne kadar yürüyeceksin bunlarla? Yarım saatte çıkarım ben ya. Koşsam yarım saat. 7 kilometre miydi? 10-15 en fazla. Bilmiyorum. Kıtırların güneyde olduğunu söylediler. O yüzden biz de bir duraksadık tabii. Yukarıya çıkacak ekipmanı o kadar inceleyip sık dokurken bir yandan da hani teknik ekipmanlarımız da vardı. Ayrıca kramponlar, kazmalar, ipler vesaire ve hani ağırlıktan ziyade çantada artık hacmen de yer kalmamaya başlamıştı. Çekim ekipmanını da azaltmaya karar verdik. İşte hani 5 lens gidecekse artık 2 lense düştü. 4 makine, 5 makine çıkacaksa yukarı artık 2'ye 3 makineye indirmeye çalıştık. Ve en minimal ekipmanla, en az yük ve en az hacimle yola çıkmamız gerekiyor.
gerekiyordu. Çok sıcak. Bence bu kadar yürüyemeyeceğiz bu ağırlıkla. Çok fazla çekim ekipmanı var yanımızda ve tırmanış ekipmanı var. Onun için çok yükümüz var. Ve yüklerin hepsini eşit olarak paylaştırmaya çalıştık. Ama buraya kadar iyi geldik. Bence de. Ama hava ben çok sıcak olur diye düşündüm. Buraya kadar iyi geldik dedim zaten 100 metre geldik. Bir şey değil. Eşyalarımız çok ağır olduğu için sık sık mola verdik. Yani hava da güneşliydi. Bir yandan terliyorduk, bir yandan da yükselmeye devam ediyorduk. Yukarıya çıkarken sürekli o yukarıdaki sırtı geçtikten sonra düzdük. Şu kayalıkları geçtikten sonra düzdük. İşte şu ağacı geçtikten sonra düzlük şeklinde kendimizi motive ederek Mezovit Yaylası'na vardık. Her şeyden önce tırmanış benim için bir yaşam tarzı değil. Daha önce eğitim amaçlı bir faaliyet dışında hiç kontrolsüz bir ortamda tırmanmadım. Selçuk bambaşka şeyler yaptı ya. Bunun başlıca sebeplerinden bir tanesi deneyimim olmaması, ikincisi de yükseklik korkumun olmasıydı. Tabii ekip arkadaşlarımın hiçbiri yükseklik korkumun olduğunu bilmiyorlardı. En azından ne bildiğim birini oraya götürmek çok daha rahattı yani. Ama yükseklik korkusu olduğunu unutmuşum. Orada takıma güvenmek durumundasınız. Murat ve Burak'la bu konuda çok tecrübeli oldukları için, daha önce defalarca buza tırmandıkları ya da defalarca dağda bulundukları için, hem de beraber bu işi yaptıkları için yani güvenerek, tedirgin olmadan aslında buzun altında kendi sıramı bekledim tırmanmak için. Ama tabii ki ilk defa böyle bir şey deneyimliyor olmak o böyle içindeki kelebekleri pırpır ettiriyor insanın. Çok erken saatlerde, yani gün doğmadan saat 2 gibi falan kalkıp kahvaltımızı edip hani saat 5 civarında güneş hakikaten kendini göstermeden buzun altındaydık. Çünkü gündüz tırmanma şansımız pek yok. Gece tırmanmak biraz daha güvenli. O yüzden gün doğum saatlerine olabildiğince faydalanmamız lazım. Belki biraz da gece tırmanacağız. Bir gece çok hayatımdaki en güzel manzaralardan birini seyretme fırsatım oldu. Çadırın kapısını açtığımda yüzümü gökyüzüne çevirdim ve gördüğüm manzara inanılmazdı. Simsiyah bir gökyüzü ve yıldız dolu. Ama yani bir tane bile boş yer yok ve sürekli yıldız kayıyor. Görünen yüzeyde inanılmaz bir erime var. Şu an şu su akan bölüm buzla kaplıydı. Yani Murat'ın bile en son geldiğinde yaklaşık 3-4 sene önce orası buzla kaplıydı. İlk buzula vardığımızda ekipçe hedefimiz buzul yarının içine girmek olsa da benim kişisel hedefim çekim yapabileceğim en yakın yere yaklaşarak çekim yapabilmekti aslında. Ama birdenbire kendime emniyet kemerini giymiş, ayağıma kramponları giymiş ve yukarıya doğru çıkmaya başlarken buldum kendimi. Benim zihnimin içinde büyük olaylar dönüyordu. Çünkü ben aşağı bakmaya korktuğum bir yerde beni aşağı düşmekten koruyan tek şeyin sol elimle gayet rahatça tuttuğum jumar olduğunu fark ettim ve sakince emniyet kemerimdeki karabineyi, pallonu çıkartıp istasyona bağlandım. Ve orada beklemeye başladım. O sırada sanırım güvendeyim dedim kendi kendime. Burak'la birbirimize baktık, gülüştük. Buzulun üstündeyiz şu anda. Biraz soğuk geliyor alttan ama hızlı olsun diye böyle bir sistem kuralım dedik. İpten cumalayarak yürüyoruz. Saat 7.30, dün saat 9'a doğru şu güneş var ya dağların arasında
tarafından gelmişti ve ona doğru tamamen buzun üstüne güneş vuruyordu. Evet, farkındayız. Biz de o yüzden hızlanmaya çalışıyoruz şimdi. Telsizi koyuyorum yerine çünkü devam ediyoruz. Tamam, hadi kolay gelsin, ben de kullanırım. Burak'la Murat yukarıdayken biz buzun üstüne oturup Selçuk'la beraber çekim yapıyorduk. Bu sırada da tırmanırlarken aşağı düşen buzlar direkt Selçuk'un üstüne iniyordu. Selçuk da o haldeyken çekim yapmaya çalışıyordu hani bir yandan. Ertuğrul ip konusunda her türlü, yani ona istasyonu kurup bırakıyoruz. Yani adam her yere gidebiliyor zaten. Mağaracı olduğu için jumar ve iple erişim konusunda sonsuz güveniyorum. Çatlağa ulaştık. Çatlağa ulaştık. Sonra tırmanış. Rock'n'roll. Altınızda buz ve güneş görmüyorsunuz. Kuzey yamacındasınız. İyi giyinmiş olmamıza rağmen yine de hani durduğumuz zaman bizi üşüten bir sıcaklık vardı. Yani dağcılıkta her zaman hızlı güvenlidir diye bir mantık vardır. Bu da çünkü ne kadar siz riske az maruz kalırsanız süre olarak o kadar aslında güvenli olursunuz. Ama işin içine çekim girdiğiniz zaman bu süre biraz artıyor. Yarın içinde zannedersem 2-3 saat kadar kaldık. Vücudum titriyordu. İnanılmaz üşümüştüm. Daha hızlı, daha hızlı. Yani aşağı doğru inerken sola doğru git dediler. Ben de o sırada artık yükseklik korkumun olduğunu itiraf etmek zorunda kaldım. Çünkü sola doğru gitmek için aşağı bakmam gerekiyordu ve aşağı bakamadığım için korkumdan dolayı onlara siz lütfen beni yönlendirin çünkü benim yükseklik korkum vardı. Bir an birkaç saniyelik bir sessizlik oldu orada. Zaten Burak'ta abi, o yüzden Biraz gelebilirsin. beni bu geçmişten gelen travmalarımdan ve geleceğe dair olan bütün kaygılarımdan arındırıyor. Yani sadece o anda olmak zorundasınız. Çünkü yapacağınız en ufak bir hata çok farklı sonuçlanabilir. Yaralanmanıza sebep olabilir, hatta ölümünüze dahi sebep olabilir. Bu yüzden sürekli aynı konsantrasyon seviyesinde ve hep orada olmanız gerekiyor. Ne geçmişe gidiyorsunuz ne geleceğe. Bunu bu devirde dünyada yapabilmenin kolay olduğunu düşünmüyorum. O yüzden doğa bunu sağlıyor ve konsantrasyonumu arttırdığını düşünüyorum. Şehir hayatında da konsantrasyonumu arttırdığını düşünüyorum ve psikolojimin bu şekilde düzene girdiğini düşünüyorum. Yükseklik korkusu belki olmaya devam edecek. Ben bu korkuyu hayatımda her zaman itici bir güç olarak kullanmaya çalıştım. Hani korktuğum için ben onu yapamam, ben oraya çıkamam, ben ona binemem değil de evet korkuyorum ve korktuğum için bunu yapmalıyımı her zaman kendi kafama kazıdım. Ve bundan sonra korktuğum şeyleri yapmaya devam edeceğim. Korkarak yapmaya devam edeceğim. Ama dediğim gibi korkmak beni ilerleten, korkmak beni yükselten ve korkmak beni aslında, korku beni aslında başarıya götüren şey. Bunun için de korkularıma teşekkür ediyorum.